Skywalker'ın yükselişi için neredeyse üzülmek zorundasın. Evet, bu garantili bir gişe rekorları kıran, bir mazlumun tam tersi, insanlık tarihinin en popüler medya franchise'larından birinin en son girişi. 1 milyar dolar kazanacak ve sen yapmayacaksın. Yine de, George Lucas'ın katılımı olmadan üretilen yeni bir Star Wars dizisi üçlemesinin sonuncusu olan film, zorunluluktan o kadar özgür ki, neredeyse ağırlığın altında inliyor ve belli belirsiz bir şekilde iyi bir zamanın görünümüne yaklaştığı için zayıf bir gülümsemeyle yanıp sönüyor. Tabii ki, büyük harfli bir destanın son bölümlerinin çoğu, seleflerinin taşımadığı yükleri taşır, genellikle uzun metrajlı bir filmin son eylemi gibi hissederler, hepsi düşen eylem, kalan gizem yok. Ancak bu 9. resmi bölüm söz konusu olduğunda, vuruş temizleme sorumlulukları, bir hayran kitlesinin isyanın zirvesindeki beklentileriyle daha da kötüleşiyor. Skywalker umutsuzca onları memnun etmek istiyor, potansiyel olarak imkansız bir görev, şeffaf bir şekilde dikkat çekici bir dikkatle ele alıyor. Bu, neşeyle değil, güvensizlikle canlandırılan bir uzay operası neredeyse her anda belirgin olan, çok dikkatli olmazsa birinin hayal kırıklığı hissedebileceği endişesi. Teknik olarak, Skywalker, serideki önceki girişin sona ermesinden, Rian Johnson'ın kusurlu ama çoğu zaman muhteşem ve gerçekten cüretkar The Last Jedi. Johnson, devam eden bu hikayenin varsayılan yörüngesiyle biraz uğraşma ve Luke Skywalker gibi efsanevi bir kahramanın karakterizasyonuyla oynama cesaretine sahipti. Bu yüzden, elbette, birçok ölümlü ölüm yıldızını ona çevirmek istedi. Tahmin edilen rahatlamalarına göre dizginler, yeni üçlemenin ilk filmi olan The Force Awakens'ı yapan J.J. Abrams'a geri verildi. Bu astronomik vuruş, yeni bir umutun anlayışlı ama güvenli bir şekilde izlenmesinde, Lucas'ın prequel'lerinden nefret edenleri geri kazanarak büyük bir sıfırlama işlevi görecek şekilde tasarlandı. Skywalker'ın yükselişini izlerken, J.J.'nin de burada aynı şeyi yapması için işe alındığını anlıyorsunuz, halefinin seçimleri için bazen yüceltilmiş bir özür gibi hissettiren şeyi yaptı. Son Jedi'de, düşmüş oğlu Kylo Ren'in kaskını geçmişin sembolik bir reddi olarak parçalara ayırdığını hatırlıyor musunuz? Skywalker'da tekrar bir araya getirmesi 15 dakikasını alıyor, yüzeyindeki küçük kırmızı çatlaklar onarılmış bir hatanın kanıtı. Başka bir deyişle, bu şey hala bir metafor. Abrams'ın birçok sözde rota düzeltmesinin ilkinde Skywalker, Kylo'yu Last Jedi'de kendisini kurtardığı imparatorluk komuta zincirine geri ekler. Özenti Snoke'u öldürmüş olabilir, ancak onun yerine geçme tekliflerine karşı dayanıklı değildir. Galaksinin uzak taraflarından bazı fanatikler tarafından mezardan kaldırılan gerçek İmparator Palpatine. Kylo'yu bu kadar ilginç bir kötü adam yapan şeyin bir kısmı, hırslarının kesinlikle Sith'yan olmamasıydı. Ünlü ailesinin gölgesinde kalarak, dizinin iyi kötü ikilemine bir alternatife ulaştı. Buna serbest ajan kötülüğü deyin, belki. Ancak Skywalker'ın yükselişi onu tanıdık savaş römorkörüne geri istiyor, ruhu gücün aydınlık ve karanlık tarafları arasındaki başka bir savaşta pay sahibi. Hepsi Jedi'nin dönüşü. Ve geçen sefer Rey'e baştan çıkarıcı itirazlarda bulunan Kylo, teslim alma hattını basitleştiriyor, seni bulacağım ve seni karanlık tarafa çevireceğim. Arsa, özellikle Abrams'ın yoğun bir şekilde sergilenen ilk eylemi sırasında, gezegen türlerinin olağan stok kütüphanesine sıçramaya devam ettiğinde yoğun bir şeydir. Siyah cübbeli vizyonlarıyla işkence gören Rey, filmin çeşitli MacGuffin'lerinden birini aramaya gider. Yolculuk boyunca reformlu Stormtrooper Finn, çok Han benzeri Flyboy Poe ve yaşlanmayan tüy yumağı Chewbacca var, şikayet kutusundan başka bir öğeye hitap eden Abrams, çeteyi Johnson'ın yaptığı gibi bölmüyor, bunun yerine onları grup gezilerine gönderiyor. Yeni sınıf sevimli bir parti olmaya devam ediyor, onlar bu üçüncü üçlemenin en güçlü unsurudur. Ve Skywalker'ın yükselişi, hem komik hem de biraz dokunaklı olan nadir C-3PO alt planı da dahil olmak üzere, talihsizliklerinden hafif bir topluluk eğlencesi alıyor. Herkesin eşit bir rolü olduğundan değil. Johnson'ın filminde tanıtılan Kelly Marie Trans Rose, popüler, toksik talep nedeniyle büyük ölçüde kenara çekildi. Ve geç Carrie Fisher'ın garip bir şekilde entegre edilmiş arşiv görüntüleri sayesinde sadece birkaç sahnesi var. Abrams, inşa etmediği kum havuzlarını kazmayı sever. Franchise olmayan tek resmi olan Super 8, Steven Spielberg'in temelde kendi franchise olması anlamında hala bir tane gibi hissediyor. Birçok yönden, yönetmenin 2015'te başladığı şeyi kitaplaştırması, bu franchise'ı yeni yönlere itmekten ziyade, eski zevkleri, kalabalığı memnun eden kamera hücreleriyle, geri dönüştürülmüş olay örgüsü ritimleriyle yankılamakla daha çok ilgilenen başka bir Star Wars filmi. Ancak The Force Awakens, tüm Play It Safe geri dönüşüne rağmen, daha heyecan verici bir pop eğlencesi patlamasıydı.
En azından, galaksinin efsanevi ölçeğine çok uzaklara yeniden yatırım yapmak için zaman harcayan ilk hareketle daha iyi hızlandı. Ve 10 yıl sonra yeni bölümleri olmayan bir yeniden keşif duygusu sundu. Star Wars'un kültürel bir etkinlik olarak yeniliğinin randevu izleme yorgunluğu gibi bir şeye yol açtığı bir zamanda gelen Skywalker'ın yükselişi, sadece hitleri çalarken aynı heyecanı uyandıramaz. Eyleminde belli bir çaresizlik var, ışın kılıcı düelloları, derin uzay dalaşları ve yakın karşılaşmalar sabit bir klibe ulaşıyor. Ancak her şeyden çok bir kontrol listesindeki öğeler gibiler. Yönetmenin kendi gücü, henüz eğlenip eğlenmediğimizi bilmek için gergin ve örtük bir şekilde talep eden, kusursuz set parçaları arasındaki dar çatlaklarda yürütülen hayali bir araştırmadır. Bu filmler her zaman mirasla ilgiliydi. Cesur bir çiftlik çocuğunun kozmik bir mücadeleye çekildiği 1977 orijinaline geri dönerek, kendilerinden daha yaşlı ve daha büyük bir hikayede yerlerini bulmaya çalışan karakterleri takip ettiler. Yeni üçleme bu yönü hem metin hem de alt metin haline getiriyor. Bunlar Star Wars'a kadar yaşamanın ne kadar zor olduğuyla ilgili Star Wars filmleri. Özellikle Rey ve Kylo, yaratıcılarının endişelerini sırtlarında taşıyor gibi görünüyorlar, bazen kendilerinden önce gelenlerin itibarlarıyla nasıl rekabet edebileceklerini yüksek sesle merak ediyorlar. Yine de Abrams, kendi kaderinizi yaratmanın ve soyunuzun onu belirlemesine izin vermemenin önemini vaaz ederse, Skywalker'ın yükselişinin konusu şu mesaja ihanet eder. Sonunda herkes, Millennium Falcon'daki holo satranç taşları gibi büyük mitolojide uygun yerlerine düştü. Bu kadar ilginç yeni karakterleri tanıtmanın ve sonra onları eski maceraların planlarına itmenin anlamı nedir? Kendi yolunu çizen bir Star Wars filmi için özlem duymanızı sağlar. Ta ki böyle bir filmin zaten var olduğunu hatırlayana kadar ve neredeyse gözlerinizin önünde yeniden canlandırılıncaya kadar. Milyar dolarlık gişe rekorları kıran film için sempatiyi sakla.